Eyaletinizdeki devasa balinalardan sürekli saldırı yemekten sıkıldınız mı? Diktatör balinalardan bıktınız mı? Ya da tam tersi, sunucunuz o kadar ölü ki rally açtığınızda katılacak birini bile bulamıyor musunuz? Valizleri toplama vakti geldi balım. Mart transfer dönemi kapıda ve eminim birçoğunuz yeni bir macera arıyor. Ama durun, sadece biletleri alıp rastgele bir sunucuya atlamak yapabileceğiniz en büyük hatadır. Bugün size Whiteout Survival'ın en karmaşık ama en heyecan verici, yani kusursuz eyalet transferini anlatacağım. Üstelik herkesin sır gibi sakladığı, hem güçsüz olup eyaletleri kolayca kazanabileceğiniz hem de SVS'lerde ezilmeyeceğiniz o gizli cennet eyaletlerini nasıl bulursunuz sorusunun formülünü vereceğim. Çifte etkinlik ödülü almasından tutun, transfer limitlerini aştığınızda ne yapacağınız ya da nasıl gücünüzü düşüreceksiniz. Bütün her şey bu videoda. Hazırsan balım, hadi başlayalım. Evet, işin teknik kısmıyla başlayalım. Eğer yeni bir oyuncuysanız ve transfer takvimi sunucunuza yaklaşık 150. günde, yani 3 SVS etkinliğinden sonra geldiyse gidebileceğiniz eyalet mesafesi tamamen fırın seviyenize bağlıdır. FC5 ve altındaysanız 90 gün ileri gidebilirsiniz. FC5 ve 8 arasındaysanız limitiniz 120 güne çıkar. Eğer FC10 iseniz maksimum limit olan 180 gün ileri gidebilirsiniz. İlerlemek ve oyundan keyif almak istiyorsanız her zaman ileriye doğru, yani daha yeni sunuculara transfer olmayı hedefleyin. Transferin 3 kritik aşaması vardır: gözlem, davet ve serbest transfer. Davet aşaması çarşamba sıfırlamadan, yani gece 3'ten hemen sonra başlar. Başkanlarla anlaştıysanız biletinizi kullanıp geçersiniz. Ama asıl savaş cuma gecesi 3'te başlayan serbest transfer aşamasıdır. Sadece 20 kişilik tüm eyaletlerde boş yer açılır ve burada hızlı parmaklar her şeydir balım. Peki ya eyaletin güç limiti 130 milyonsa ve biz 140 milyonsak, davet alamadık, kaldık, ne yapacağız? Hayır. İşte size taktik. Kahramanlardaki ekipmanlarınızı çıkarın ve gücünüzü sahte olarak geçici sürede 130 milyonun altına düşürün. Hala yetmiyorsa transfer döneminde bir miktar askeri terhis ederek gücünüzü sınıra çekip o eyalete sızabilirsiniz. Hastanedeki yaralı askerler transfer engel değildir ama bir ittifak başkanıysanız önce koltuğu devretmeniz gerekir ya da herhangi bir başkanlık pozisyonundaysanız aynı şekilde bundan çıktıktan sonra transfer olabilirsiniz. İttifaktaysanız ittifaktan ayrılmanız gerekir. Gelelim en can alıcı noktaya balım. Nereye gideceğiz? Çoğu oyuncu gideyim öyle bir eyalete krallar gibi tek başıma etkinlik kazanayım der. Bunu sakın yapmayın diyebilirim. 60 kişinin kaldığı, tek bir ittifakın olduğu öyle bir sunucu sizi oyundan soğutabilir. Rally dolduramazsınız, SVS eşleştirmesi bulamazsınız. Bizim aradığımız şey güçsüz ama aktif bir eyalet. Bunu bulmanın 4 altın kuralı var. 1. Kahraman gücü ve labirent sıralaması. Transfer listesinde tek tek eyaletlere bakın. Hedeflediğiniz eyalette birinci adamın gücüne. Siz oraya giderseniz kaçıncı sıraya yerleşiyorsunuz? İlk ona girebiliyor musunuz? Eğer balinalar 11-15 milyon güç bandındaysa ve siz 9 milyonla ilk 5'e girebiliyorsanız burası harika bir fırsattır. Bunu çarşamba değil, perşembe günü kontrol edin ki gidenler ve gelenler netleşsin. Özellikle kimin orada kalacağını, kimin transfer olacağını görmeniz gerekir. 2. İttifak güç dağılımı. Eğer bir eyalette birinci ittifak 22 milyon gücündeyse ve ikinci ittifak 2-3 milyonsa oradan arkanıza bakmadan kaçın. Orası ölü bir eyalettir. İdeal bir sunucuda güçleri birbirine yakın en az 3 veya 4 tam dolu aktif ittifak olmalıdır. Örneğin 20 milyon, 18 milyon, 15 milyon gibi düşünebilirsin. Üçüncü olarak fırın seviyesi. Bir eyalette kaç tane aktif oyuncu olduğunu anlamanın en net yolu fırın seviyeleridir. Keşif sıralamasına bakmayın. Adam oyunu bırakmış olabilir. Fırın sıralamasına girin. En az 8-10 tane FC8, 40-50 tane FC7 veya FC6 ya da FC5 görüyorsanız tebrikler. Aktif ama sizi bulmayacak bir sunucu buldunuz demek. Yani hangi FC seviyesindeyseniz ona göre bu sıralamayı değiştirip mantığı anlayabilirsiniz. Gelelim dördüncüye. SVS ve kurallar. Ajanlık vakti. Beğendiğiniz sunucuya bir yan hesap açın. Kişisel öldürme puanlarına bakın. SVS'de en çok puanı kim yapıyor mu diye inceleyin. Başkanla iletişime geçin. SVS kurallarınız nedir? Foto savaşları nasıl dönüyor? Nep'de neler yapıyorsunuz? İyileştirme botu ortak mı kullanılıyor diye sorular sorun. Mesela sırf
Bir önceki eyaletimde birbirleriyle anlaşamadıkları için çatı savaşlarında sürekli kavga ettiklerinden SVS hazırlık aşaması dahil her şeyi kaybeden ittifaklar tanıyorum ve bunların çoğu ya Türk ya da Amerikalı. Bu tarz sorunlar yaşayan eyaletlerde oynamayın. Kiminle oynayacağınıza önceden bilin. Bu yüzden casusluk iyidir balım. Yapacağız. Yapacak bir şey yok. Tamam, bavullarınızı hazırladık. Eyaleti de bulduk. Gitmeden önce size çifte bayram yaşatacak birkaç tüyo verelim. Transfer tuşuna basmadan hemen önce aranadaki tüm saldırı haklarınız, yani o 5 hakkı kullanın. Yeni sunucuya geçtiğinizde bu haklar sıfırlanır ve tekrar saldırı yapabilirsiniz. İttifak seferi kamyonlarınızı yollamadan transfer olmayın. Gönderdikten sonra gittiğinizde eyalete ödülleriniz direkt yeni eyaletteki postanıza otomatik olarak gelecek. Herhangi bir süre beklemeden. Balık tutma ya da kar fırtınası gibi bir etkinlikler varsa ödüllerinizi mevcut eyaletinize toplayın. Sonra transfer olun. Yeni eyalette aynı etkinlik varsa o ödülleri ikinci kez kazanabilirsin. Tam anlamıyla oyunun bize sunduğu yasal bir hile diyebiliriz balım. İşte Whiteout Survival'da krallar ve kraliçeler gibi transfer dönemi geçirmenin formülü tam olarak bu. Sadece bir sunucu değiştirmekle kalmayın. Kendi oyun zevkinizi ve eyaletinizi yeniden inşa edin. Umarım Mart transfer dönemi hepimiz için harika geçer. Özellikle şu son bilet saçmalığından sonra umarım herkes istediği eyaletlere transfer olabilir. Aşağıdaki yorumlar kısmını serbest bırakıyorum. Kendi eyaletini tanıtmak isteyen, bizim buralar çok güzel, ittifakımıza aktif oyuncu arıyoruz diyen herkes yorumlara sunucusunu ve özelliklerini yazsın. Belki de yeni oyunlu arkadaşlarınızı bu videonun altında bulacaksınız. Ayrıca bu videoyu sadece bir beğeni tuşuna basarak daha fazla kişinin önüne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Böylece hem bana destek olmuş olabilirsiniz hem de emeklerimin karşılığı olarak bedava, ücretsiz sadece bir beğeni tuşu alabilirim. Yaparsın değil mi balım? Seni seviyorum. Video işine yaradıysa ve bir sonraki taktik videosunda buraya gelmek istiyorsan kendine dikkat et balım. Görüşürüz. Hoşça kal.